Semerkant'tan hepinize selamlar. Günaydın. Buradaki ikinci günümüzdeyiz. Dün nasıl geçti? Dün çok güzel geçti. Bize sürpriz oldu İmam Buhari'nin türbesi. Ama çok güzeldi, keyifliydi. İmam Buhari'nin türbesi daha geçen ay açılmış. O yüzden çok yeni, çok bilinmiyor. Yani biz gittik. İyi ki de gitmişiz çünkü o kadar iyi beklemiyorduk. Semerkant'a gelirseniz orayı kesinlikle plana dahil edin. Hatta o videomuzu da izleyin deriz. Şimdi neredeyiz? Arka plandan tahmin edenleriniz olabilir. Şahı Zinde'ye geldik. Benim buraya 3. gelişim olacak ama çok güzel. Sadece kapılarını görmek için bile gelinir. Buranın hikayesini şimdi içeride anlatacağız. Burası bir türbeler kompleksi. 14 ve 15. yüzyıldan kalma. Böyle merdivenden, sokaklardan yürüyerek sağlı sollu türbeleri göreceğiz. Giriş kişi başı $7. Kimi türbelerin içi çok güzel, çok bakımlı, kimisi ise tam tersi. Şimdi burada Hazreti Muhammed'in kuzeni olduğu rivayet edilen Kusem İbni Abbas'ın kabri olduğu da rivayet ediliyor ama hani kesin bilgi değil bu. İslamiyet'i yaymak için buraya geldiği ve burada öldüğü tahmin ediliyor. Kabri de buradaymış. O yüzden yani bu kompleks önemli bir yer. Hatta burayı hac gibi görenler bile varmış. Tabii turistler buraya niye geliyor? Süslemeleri inanılmaz güzel. Ağaç oymacılığı, kapılar çok güzel. Ahşap oymacılığı. Mesela şuna girelim. 1376'da. Gördüğünüz gibi içeride ekstra bir süsleme vesaire yok. Ama bazılarında göreceğiz. Şu an hava 20 derece ama güneş öyle bir yakıyor ki yani sanki 35 derece gibi. Hava çok kuru. Ondan dolayı olabilir. Yani biz Mayıs 2026'dayız. Bu aylarda gelirseniz yani yaz başlamış oluyor. Ona göre kıyafet getirin deriz. Şimdi bu türbeler kompleksinde yatanlar genelde Timur'un aile üyeleri, çalışanları, askerleri. Burada da mesela Timur'un eşi ve torunlarının kabri var. Bakın biz de şuradan başladık. Daha birinci, ikinci türbedeyiz. Böyle devam edeceğiz. Yani Özbekistan'a 3. gelişim. Ben Özbekistan'ı hiç bu kadar kalabalık görmedim. Şimdi tabii herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Onun için güzel yerlerin önünde biraz beklemeniz gerekiyor. Ama bakın burası kapalı. Burada kimse beklemiyor. Halbuki bu kapının önünde çok güzel portre fotoğrafları olur. Biz bayağı çektik.
Yani buraya geldiğinizde kapı önlerini ihmal etmeyin. Hepsinin girişinde bu gibi bilgiler var. Usta Ali Nesefi. Kimisi böyle çok güzel. Kimisi düz duvar sadece. Ali Nesefi Çini ustasıymış. Aslında Timur'un soyundan gelmediği halde kabri burada, çünkü sanatında o kadar iyiymiş ki ona da burada yer vermişler. Yani buraya üçüncü gelişim, yine güzel, yine insan etkileniyor ya. Burada da yine kimlerin yattığı bilinmiyor. Şimdi bahsetmiştim ya, Kusam İbni Abbas'tan, Hazreti Muhammed'in kuzeni, yeğeni diye. Hazreti Muhammed, Kusam İbni Abbas için karakter ve görünüş olarak bana en çok benzeyen kişi diye söylemiş. Bazen buralarda Kur'an okuyan kişiler de oluyor. Ben üçüncü kez geldim, yine sevdim. Ben ilk kez geldim, çok sevdim. Kaç tane fotoğraf çektin? Sayısız. Çektik. Sayısız. Şimdi biz dün geldik buraya ama aslında uçağımız ilk Taşkent'e indi. Taşkent'ten Semerkant'a taksiyle geldik. Niye taksiyle geldik? Çünkü trende yer bulamadık. Özellikle de yüksek sezonda trenlerde yer bulmanız mümkün değil. Ve Özbekistan Mayıs-Haziran aylarında çok popüler oluyor. Burası çok kalabalık mesela. Evet, şu an. gördünüz nasıl kalabalık. İşte bu gibi transfermiş, otelmiş, ulaşımmış, bunlarla uğraşmak istemiyorsanız, benim kafam rahat olsun, ben turla giderim diyorsanız, Avrupa Rüyası'nın Büyük Orta Asya turu tam size göre. Biz Avrupa Rüyası'yla daha önce nerelere gittik? 7-8 tura katıldık sanırım. Noel kasabalarına gittik. Büyük Britanya turuna Büyük Britanya gittik. turuna gittik. Endülüs Alp göllerine gittik. Endülüs turuna gittik ve hepsinden de memnun kaldık. Çok sevdik. Niye memnun kalıyoruz? Çünkü otelleri çok güzel. Merkezde. Çok profesyoneller o konuda. Ekstra tur satmak için hiç uğraşmıyorlar. Çünkü ekstra turları yok. Bu Büyük Orta Asya turunda da Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan var. Kahvaltı ve akşam yemekleri dahil direkt Türk Hava Yolları ile İstanbul çıkışlı ve dönüşlü. Nereler var? Semerkant, Taşkent, Hiva, Buhara, Almaty, Bişkek, Urgenç ve Hun köyünü göreceksiniz. Toplam 8 gece. Dediğimiz gibi biz böyle rahat rahat gezmek istiyoruz derseniz, Avrupa Rüyası'nın Büyük Orta Asya turuna bakmadan
karar vermeyin. Tarihler yakın ve az yer kalmış. Tabii böyle türbelerin yanında hediyelik eşya satan yerler de var. Bunu dışarı koysalar bence daha iyi ama işte olmuyor. Bakın şurada da var. Yani buraya şu an sabah 7'de de gelseniz yine böyle kalabalık olur diyorlar. 文字也下了部分字，也是这样写的。总那笔写这样的，第一个。 Parce que pendant nos recherches, on n'a pas. Tam 2 saatimizi burada geçirdik. Yüzlerce fotoğraf çektik herhalde. Nasıldı? Vallahi çok güzeldi. Yani şu ana kadar Semerkant'ta benim bir numaram oldu burası. Yani Buhara'yı gördükten sonra tabii genel bir kritik yapacağız yine Öyle de. mi? Gülru sence nasıldı? Ben çok beğendim. Çinlileri özellikle çok güzeldi. Yani her yer fotoğrafik. Evet, tahta kapıları, oymaları çok güzeldi. Ağaç oymacılığı, zaten ahşap oymacılığı Özbekistan'da inanılmaz iyi. Bu hediyelik dükkanlarını gezince de onu fark ediyorsunuz. Yorulduk. Bir kısa mola verip sonra nereye gideceğiz? Rajasthan Meydanı'na gideceğiz. Orası tabii Semerkant'ın olmazsa olmaz en ikonik yeri. Oranın hem gündüzünü hem akşamını göreceğiz. Biz dün ve bugün genelde hep böyle turistlerin bol olduğu yerlerdeyiz. 8-9 yıl öncesine göre Özbekistan çok turistik bir yer olmuş. Hep gezilecek yerler arasına böyle güzel yürüme yolları yapmışlar. Bir gelişim var ama otel konusunda çok sıkıntı bence hala. İyi oteller düzgün, hani iyiden kastım temiz, böyle akşam rahat rahat gidip kalabileceğiniz, duşu, banyosu, tuvaleti temiz olan bir otel minimum 100-150 dolardan başlıyor gecelik. Ve yer yok. Otel sıkıntısı hala var ülkede anladığım kadarıyla. Karşıda gördüğünüz cami Bibi Hanım Camisi. Dün buraya girdik ama içeride hiçbir şey yok. İçeri girmenize bizce çok gerek yok. İsmi cami ama ibadet edemiyorsunuz. Evet. Yani içeride namaz kılmak isteseniz de kılamıyorsunuz. Öyle bir yer yok. Bakımsız bir yer. Boş yere 6-7 dolar vermeyin. Dışarıdan fotoğrafları çekin yeterli. Çok çok lezzetliymiş bu ya. Bu kadar beklemiyorduk. Ya o kadar lezzetliydi ki birer porsiyon daha söyledik. İkat Butik. İçeride butik bölümü de var. Gözlemeleri burada yedik yani. Çok acayip lezzetliydi. İncecik hamur. 3 tane de kahve. Toplam 14 dolar hesap ödedik. Yani buraya gelirseniz bence orada bir gözleme yiyin. Kahve güzel değildi. Kahve içmeyin. Özbekistan yeme içme konusunda hani Türkiye'den gelen birini üzmez. Damak tatlarımız birbirine yakın. Yine butikler hep hanımlar için. Bu ne kadarmış canım? Yazıyor mu fiyat? Ama işte hep turistik yerler, üzerlerinde fiyat yazmıyor. Muhtemelen müşterisine göre fiyat veriyorlar. Onun için güvenip alamıyorsun. Avrupalı turist çok var. Tabii tahmin edeceğiniz üzere Türk turist de çok var. Ama hani gördüğüm kadarıyla Almanya'dan gelen bayağı böyle bir tur kafilesi var. Belki de bu fiyatların böyle bu kadar oynak ya da artmasının sebepleri de
Avrupalı turistler olabilir. Yalnız hava tam güzel oldu. Böyle akşam üzeri hafif esiyor. Şahı Zinde ile bu Rajasthan Meydanı arasında böyle çok güzel yürüme yolu var. Hani bunları gerçekten güzel yapmışlar. Şimdi meşhur Rajasthan Meydanı şurada. Bunun önünde bir ana yol var. O ana yoldan çok güzel manzarayı alabiliyorsunuz. Akşamda ışıklandırma oluyor. 8 ya da 8.30'da. Geleceğiniz aya göre o değişebilir. Evet, manzara budur. Bu gördüğünüz 3 yapıda medrese. Ulu Bey, Şirdar ve Tillakari medreseleri. 15 ila 17. yüzyılları arasında yapılıyor. Şimdi biz de biletimizi alıp içeri gireceğiz. Orta Asya'yı gezdiğinizde böyle yapılar iyi kötü görüyorsunuz. İran'da da var. Ama işte üçü böyle yan yana olunca tabii meydan çok başka oluyor. Kişi başı giriş bileti yaklaşık 9 dolar. Bu Şirdar Medresesi Aslanlı Medrese olarak da biliniyor. Niye öyle dediklerini tahmin etmişsinizdir. Önceki gelmemde bize buradaki yerel rehber şöyle açıklamıştı. Bu gördükleriniz aslında aslan değil. Ve aslında bu gibi yapılarda böyle aslan figürleri, yüz figürleri de olmaz. Bakın üstünde sanki güneş var gibi. Burayı yapan ustaların daha önceden işte Zerdüşt oldukları ve o sebeple bu hayvanları, bu figürleri buraya işledikleri tahmin ediliyor. Tabii bunlar ansiklopedik bilgiler değil. Biz böyle gördüğümüzü, duyduğumuzu, öğrendiğimizi anlatıyoruz. Ama ben iyi kötü kaç yıldır geziyorum. Hiçbir yapıda, İslami yapıda böylesine bir hayvan ve yüz figürü görmedim. Mesela önünde de ceylanlar var gibi ama onlar da ceylan değilmiş ya da karaca değil. Hiç gerçekte olmayan hayvanlarmış. Şimdi bu yapıların dışında hep böyle geometrik süslemeler var ya, işte hayvan işleyemiyorsun, yüz figürü yapamıyorsun. Sanatçılar işte ne yapmışlar? Bu geometrik şekilleri kullanıp yapıları, camileri, medreseleri bu şekilde süslemişler. Mavinin çok kullanılmasının sebebi de bu coğrafyalarda kolay ulaşılabildiği için o taşlar. Genelde camilerde, bu gibi yapılarda maviyi ağırlıkta görüyoruz. Bu yapılar hep böyle çok büyük, heybetli ya, o da Timur'un eseriymiş. Böyle gösterişi, heybeti seviyormuş. Bakın şimdi ilginç bir şey göstereceğim. Bu işaret nedir sizce? Ben bu işareti Moğolistan'da şamanların üzerinde de gördüm. Kolye olarak takıyorlar. Ya da çok benzer, birebir aynısı değildir belki ama buna Cengiz Han'ın işareti, amblemi demişlerdi. Gücü temsil ediyormuş. Buradaki anlamı ise eski Orta Asya geleneklerine dayanıyor. Bereketi, uğuru temsil ediyormuş. Belki bir de nazardan da koruyor olabilir. Bunun içinden başlayacağız. Tabii yanınızda bir sanat tarihçisi olunca güzel bilgiler veriyor. Burada da sarı ve yeşili gördük. O da yine gücü temsil ediyormuş. Çünkü o dönemlerde bu renklere ulaşmak çok zormuş. Buralarda yine küçük küçük butikler var. Bakile işkelerdi abi. Bakacağım kardeş. Bu da Türkçe konuşup çoğu yerde anlaşabiliyorsunuz.
Muhtemelen önceden burada havuz vardı. Her köşede ayrı bir fotoğraf seti. Завернутый рукав. Şimdi bakın buradan eğilip geçmeniz gerekiyor. Selamünaleyküm. Şimdi bu kapının böyle alçak olması Türk geleneklerinde anladığım kadarıyla var. Çadıra girseniz de kapı küçük oluyor. Birkaç sebebi var bunun. Kimisi şey diyor, içeridekine saygı göstermek için. Kimisi de işte hava şartları zor, kış, içerideki havayı korumak için olduğunu düşünenler, söyleyenler de var. Yoruma açık. Bunlardan her yerde var. Her yerde var abi. Ne kadar bunlar, ne çapul? 400 bin son. 400 bin son. O da yaklaşık 30-35 dolar yapıyor. Burada fiyatlar bir tık daha normal. Sırada Tillakori Medresesi var. Bu üç medresede bir tek buradakinde cami var. Ve özelliği tavanında gerçek altından yapılma süslemeler varmış. Evet, tavanlarda hep altın işlemeler var. Bu medresenin adı Tillakari ya, zaten Tillakari altınla kaplı demekmiş. Her yer altın yaldızlı süslemelerle kaplı. Bu meydandaki en görkemli yapı burası. Bakın mesela soldaki kare aslında buranın restorasyon önceki hali. Orijinal hali. Tillakori Medresesi'ni de bitirdik. Yine burada da küçük butikler var. Yine her yerde fotoğraf stüdyosu. Son olarak Ulu Bey Medresesi. Ulu Bey Timur'un torunuymuş. Bu arada şu sütunların bazıları yamulmuş. Bunu çok rahat fark edebiliyorsunuz. Muhtemelen restore sırasında güçlendirmişlerdir ama hani neredeyse pizza kulesi gibi yamuk olanları da var.
Buralarda öğrenciler de kalıyormuş. Orta Asya'nın hani ilk üniversitesi sayılıyormuş burası. Ulu Bey astronomiye çok düşkünmüş. Muhtemelen o alanda araştırmalar, eğitimler burada da veriliyordu. Ama içerisi çok huzurlu. Yani buraya girince şu banklara oturasınız geliyor ki biz de öyle yapıyoruz. Rahat rahat geziyoruz. Benim önceki geldiğimde burada müze kısmı yoktu. Bunlar ders kitabıymış. 900'lü yıllardan kalma. Fen, matematik, astronomi. Bakın burada tılsımlı Kur'an var. 12. yüzyıldan kalma. Bildiğim kadarıyla daha önce gittiğim müzelerden bu gibi tılsımlı şeyleri padişahlar ya da ülkeyi yöneten kişiler savaşa gittiklerinde üzerlerinde taşıyor. Düşmandan kendilerini korumak için. Hani bir anlamda muska gibi. Bu da Emir Timur'un zafernamesiymiş. Şimdi yine bu medresenin avlusunda da böyle havuz gibi bir boş alan var ama yani çok alçak, 20-30 santimlik anca. Biraz araştırdık, öğrendiğimiz şu: önceden abdest almak için kullanılabilirmiş. Diğer bir sebebi de yani yazın burası çok sıcak oluyor. Su buharlaşıp etrafı biraz daha serinletiyormuş. Tekrar meydana çıktık. Şimdi güneşi iyi kötü burada batırdık ama ışık gösterisine kadar içeride beklemeyeceğiz. Çünkü bugün 9'daymış ışık gösterisi. Evet. Ne yapacağız? Hanımın bulduğu yere gidip yemek yiyeceğiz. İnşallah güzeldir. Ama nasıldı burası? Burası çok güzeldi. Yani o içerideki medrese kısımları inanılmaz güzel. Ben gelmeden önce bakmamıştım. Böyle içeri girince gözlerim kocaman oldu. Çok beğendim. Sence Gülru? Ben de Çin süslemelerini çok beğendim. Mimarisi çok güzeldi. Çok güzeldi. Gelinir mi? Bence gelinir, evet. Türkiye'den sadece Semerkant için gelinir mi? Gelinir bence. Vallahi gelinir. Benim önceki gelişimde dediğim gibi müze kısmı açık değildi. Hatta ufak tefek tadilattan dolayı her yere de giremiyordunuz. Şimdi ise biz her yere girdik. Kapalı hiçbir yer görmedik. Yani bu aralar gelmek güzel. Gözlemeyi burası çok güzel yapmıştı. Dedik ki madem gözlemeyi bu kadar lezzetli yaptılar, akşam yemeğini de burada yiyelim. Aslında pilav yemek istiyoruz ama pilav buralarda akşama kalmıyor. Başka şey bakacağız artık. Dün lahman söylemiştik. Bu da kuru lahman. Noodle'la et var içinde. Sevmiştik. Ben bir et çorbası söyledim. Lahman da gelecek. Salatalarımız var. Vişne suyumuz var. Çorba bildiğimiz et suyu çorba çok lezzetli. Yani çorba ekstra güzeldi. Yalnız normalde Özbekistan'da porsiyonlar bu kadar küçük olmaz. Yani şu çorba çok küçük bir kase. Salata ise yani bu çorbadan pahalı, yemekle ana yemekle aynı fiyat ve aslında hiçbir şey yok içinde. Muhtemelen turistik yer olduğu için böyle. Porsiyonlar aşırı küçük. Yalnız bu da çok güzelmiş. Sebzeli, etli makarna gibi düşünebilirsiniz. Sadece biraz daha kalını. Çok lezzetli. Özbekistan'da 3 akşam yemeği yedik. Bence en güzeli buydu. En güzeli buydu, evet. Ne söyleyeceğini bilmiyordum. Aynı fikirdeyim. Yani çorba çok güzeldi. O kuru lagman da bence çok güzel. Siz o yediniz. çok güzeldi. Soya Sadece sosu vardı. sizin şansınız porsiyon küçük geldi Ya size. o çok ilginçti. Azıcıktı benim bizimki. Yani artık benim şansıma mı diyelim bilmiyoruz. Yemek çok güzeldi. Hesap ise yaklaşık $25. Yani belki Özbekistan için bir tık fazla olabilir ama genel olarak kabul edilebilir. 3 kişi akşam yemeği yedik.
Tabii akşam da ayrı güzel burası. Kalabalığı görüyorsunuz. Herkes 9'daki ışık gösterisini bekliyor. Tatlım onun içinde. Büyük ferzendlerin namını ebediyet zerretleriyle mutluluklarken sende utmuş ve gelecek umurlaşıp bugün fen dillerde dostlarım, kalplerde gurur, oyun fikirlerde hükümransa. Mavi gümbezlerin ara bütün alemge yeyregen şerp teranesi barchani do'stlik, hamkorlik va hamjihatlikka chorlaydi. O'tmishdan Yani bence ışık gösterisi için çok büyük beklentileriniz olmasın diyorum. Yani evet, ben de çok sevemedim ya. Oradaki Orta- o uhrevi havaya çok uymadı. Fena değildi bence. Bir görsel şölen oldu ama çok aman aman bir şey değil bence de. Yani ta 6-7 yıl önce de aynı gösteri vardı. Ama Semerkant çok güzel. Benim 3. Evet. gelişim. Artık 4 olur mu? Herhalde zor diyeceğim ama yani oluyor işte. Yarın Buhara'ya gideceğiz. Tren bileti alamadık. Çünkü son günlere bıraktık o işleri. Planlayamadık. Yer yok trenlerde. Bir taksi ayarlayıp Buhara'ya geçmeye çalışacağız. Semerkant'a 10 üzerinden kaç veriyoruz? Valla ben olumsuz hiçbir şey görmedim. O yüzden 10 üzerinden 10 verebilirim. Ben çok sevdim. Sen Gülru? Belki onun üzerinden 8 ya benim. Öyle mi? Evet. Daha mı Beklentimden büyük bekliyordun? yüksekti. Yani şöyle çok güzeldi evet ama bazı yapıların o onarımı olmaması çok üzdü beni. Hani bu kadar güzel yapıların bakımsız olması beni üzdü açıkçası. Evet ya Doğru. Bu coğrafyadaki ülkelerde öyle restorasyon çalışmaları maalesef böyle kusursuz, çok güzel, usulüne uygun olamayabiliyor. Neyse, belki bu video bir yerlere gider. Yarın Buhara'ya gidiyoruz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.